Herkese selamlar. Yeni tanışıyorsak ben Nur. Hayalet kanalına hoş geldiniz. Videomuzun konusu tarihin son keşfi olan Göbekli Tepe ve Göbekli Tepe'nin kardeşi olarak da adlandırılan Karahan Tepe. Nereden başlasam, nasıl anlatsam kısmına hiç girmeden direkt videoya geçiyorum. Önce intro, sonra yeniden birlikteyiz. Videoda benimle kalın. Şimdiden keyifli seyirler. 1983 yılında Şanlıurfa'nın Örencikköy yakınlarında Mahmut Kılıç isimli vatandaşın tarlasını sürerken bulduğu taşları müzeye teslim etmesiyle başlamıştır Göbekli Tepe öyküsü. Ancak müze yetkilileri bu oyma taşları depoya bırakırlar ve ilgilenmezler. 1995'te ise Atatürk Barajı nedeniyle bölgede çalışma yapan arkeolog Schmidt bulduğu eserleri müzeye getirir. Müze deposunda Göbekli Tepe'nin oyma taş örnekleriyle karşılaşan Schmidt eserlerin fotoğraflarını çeker. Eserlerin fotoğraflarını hocalarıyla paylaşır. Taşların kaynağını araştırmaya koyulan arkeolog, müzeden bu taşların nerede olduğunu bir türlü öğrenemez ve kimse de yardım etmez. Kendi çabasıyla Mahmut Kılıç'ı bulur ve çalışma başlatır. İlk başlarda sıradan kazılar gibi algılansa da zamanla tespit edilen önemli bulgular insanlık tarihi hakkında bilinenleri değiştirmeye yeter. Neolitik dönemde inşa edildiği düşünülen Göbekli Tepe Tapınağı'nda yer alan eserlerin geniş bir alana yayılması ve çok iyi bir şekilde korunması sayesinde bulunan taşlardaki kabartılar halen anlaşılabilir bir şekilde görülmekte. Mezopotamya olarak adlandırılan bu bölge tarih boyunca birçok uygarlığın doğuşuna ve çöküşüne şahitlik ettiği için kritik ve önemli bir nokta olarak kabul ediliyor. Kazılarda çıkarılan 45 tane T şeklindeki taş anıtın üzerinde yabani domuz, ördek, yılan, aslan, balık ve avcılık yapan insan figürleri var. Daha yüzlerce taş anıtın çıkarılmayı beklediği bölgenin tapınak olarak kullanıldığı tahmin ediliyor. Bu anıtlardan her biri 15 ton ağırlığında ve 6 metre yüksekliğinde. Tarihin bilinen en eski tapınaklarından biri olan Göbekli Tepe, avcı toplayıcı toplumlarının yaşamlarının ne kadar eski tarihlere dayandığını ispatlar nitelikte. Ancak o dönemde el arabası ve diğer inşaat malzemelerinin olmadığı düşünüldüğünde bu kadar büyük bir yapının inşa edilme süreci ise hala gizemini koruyor. Bölgedeki alet, edevat ve sembolik taşların bir kısmının Kapadokya bölgesine ait olması, bir kısmının Kuzey Karadeniz özellikle olması, bir kısmının Van ve civarı, bir kısmının ise Bingöl topraklarına ait olması, bölgenin bir inanç ve toplantı merkezi olduğunu, topluluklar halinde yaşıyor olduklarını ve tek merkezde olduklarını ispatlıyor. Ortaya çıkarılan taş sütunların üzerinde hayvan figürleri bulunduğu için tapınağın yapımı sırasında hayvanların gücünden yararlandığı varsayılıyor. Göbekli Tepe'nin günümüze kadar yapılan kazılar sonucunda bir Neolitik çağ yerleşimi olduğu anlaşıldı. Neolitik çağdan kalma, tapınma amaçlı törensel alanlara ait mimari kalıntılar, dikili taşlar ve üzerinde kabartmalı yabani hayvan ve bitki figürlerinin bulunduğu taşlar gün yüzüne çıkartıldı. Bölgenin önemi ise gün yüzüne çıkarılan en büyük tapınma alanını barındırmasıdır. Göbekli Tepe, avcı toplayıcı insanların yarattığı kült bir merkezdir. Arkeolojik araştırma tarihinde Neolitik dönem için düşünülen teorileri alt üst eden verileri günümüze ulaştırmaktadır. Yapılan araştırmalarla elde edilen sonuçlar, Göbekli Tepe'nin neredeyse 12.000 yıl öncesinde insanlık tarafından seçilen ve yaratılan büyük bir buluşma merkezi olduğunu, günlük yaşama yönelik mekanlarla değil, törensel amaçla inşa edilmiş anıtsal yapılarla kaplı olduğu görüşünü desteklemiştir. Göbekli Tepe için dünyanın en eski tapınağı, dinin doğduğu yer ve hatta cennet bahçesi ya da adam bahçesi deniliyor. Tarih kitaplarını tamamen değiştirdiği gerçek ama cennet bahçesi olabilir mi? Alman arkeolog Schmidt, kutsal kitaplarda yer alan Adem'le Havva'nın kovulduğu cennet bahçesinin Şanlıurfa olduğunu iddia ediyor. Göbekli Tepe'nin kutsal kitaplarda tasvir edilen yer olduğunu ileri süren arkeolog, bulguların bunu ispatladığını savunuyor. Arkeolog 14.000 yıl öncesine ait buluntulardan yola çıkarak Adem'le Havva'nın yasak elma ağacının meyvesinden yiyerek kovuldukları yerin Göbekli Tepe olduğunu ileri sürüyor. Schmidt kutsal kitaplardan da alıntı yaparak iddiasını savunuyor. İncil'in yaratılış bölümünde cennet bahçesinin Asur'un batısında olduğu yazıyor. Göbekli Tepe de tam olarak burada. İtalyan arkeoastronom Giulio Maili ise Göbekli Tepe'nin gök cisimlerinin hareketlerini takip etmek ve onlara tapınmak için yapıldığını iddia ediyor. Maili iddiasını yaptığı simülasyonla Göbekli Tepe inşa edildiği dönemdeki gökteki yıldızların konumlarının tespit ettiğine dayandırıyor. İtalyan arkeolog
dünyanın kendi eksenindeki hareketlerinden dolayı yıldızların son 1000 yılda konumlarının değiştiğini, bir zamanlar ufuk çizgisine yakın beliren yıldızların farklı konumlarda yükseldiği ve görüldüğünü, yeniden belirmeleri için de binlerce yıl geçebileceğini söylüyor. Sirius, Ay, Venüs ve Jüpiter'in ardından gece karanlığındaki en parlak 4. gök cismi. Arkeolog, Antik Mısır takviminin Sirius'un hareketlerinden yararlanılarak hazırlandığını, binlerce yıl önce Göbekli Tepe'nin bulunduğu enlemde benzer amaçlara hizmet etmiş olabileceğini söylüyor. Ayrıca arkeolog, Sirius 9300 yıl önce ufuk çizgisinin altından görünüyordu. Gökte aniden beliren bir yıldızın bir dinin doğumuna sebep olduğunu düşünebiliriz. Bence Göbekli Tepe bir yıldızın doğumu üzerine inşa edildi de diyor. Göbekli Tepe'deki tapınağın Karahantepe, Sefertepe ve Hamzatepe'deki tapınaklarla birlikte bir dörtlü olduğunu savunan tarihçiler de mevcut. Tarihçiler aynı zamanda Göbekli Tepe'de kemik bulunamamasının nedenini mezar geleneği olmamasına ve ölülerin güneşe gömülmesi, yani açık havaya bırakılan cesetlerin yırtıcı kuşlarca yenildiği, kuşların göğe yükseldiğinde ölülerin ruhlarının da göğe yükseldiğini savunuyor. Göbekli Tepe, Mısır piramitlerinden tam 7500 yıl daha eski bir tapınaktır. İşte tam da bu yüzden tarihin sıfır noktası olarak da anılmakta. Bölgede yapılan araştırmalar ve elde edilen bulgular doğrultusunda önemli bir kültür bitkisi olan buğdayın atasının ilk olarak Göbekli Tepe eteklerinde yetiştiği ortaya çıkarıldı. Arkeolog Schmidt, bulgular ışığında insanoğlunun ekmek için değil, bira uğruna tarıma başladığına, bunun da ilk kez Urfa'da gerçekleştiğine kanaat getirmiş. Arkeologlar, tapınak kalıntılarındaki zeminlerin özellikle sıvıyı geçirmeyecek şekilde yapıldığına dikkat çekiyor. Burada törenlerin ne olduğu şu an kesinleşmese de kan, su, alkol gibi bir sıvı eşliğinde gerçekleştirdikleri fikri ortaya çıkıyor. Kazı bölgesinde şimdiye kadar ortaya çıkarılan alan gösteriyor ki yapılardan hiçbiri ev değil, daha çok anıtsal amaçla kurulmuş bir bölge. Mimari buluntular dışında en çok görülebilen buluntuyu taş aletler oluşturuyor. Bunların hemen hemen tümü çakmak taşından yapılma aletler. İnsanların henüz çiftçilik yapmadığı, hayvanları evcilleştirmediği ve hayvanları keşfetmediği zaman Göbekli Tepe'deki dikili taşlara insan figürlerinin oyulması, resim ve kabartmalarda gösterilen sembolik anlatım oldukça dikkat çekicidir. Bu durum insanların o dönemde estetik bir anlayışa ve yüksek bir bilince sahip olduğunu göstermektedir. Göbekli Tepe tapınaklar yapıldıktan tam 1000 yıl sonra toprakla örtülmüş ve gizlenmeye çalışılmış. Yapım sürecinde büyük bir emek harcandığı çok açık olan bu tapınakların sonrasında yine binbir zahmetle neden tekrar kapatıldığı ve gizlendiği hala bilinemiyor. Göbekli Tepe'de yapılan kazılarda hiçbir yazılı kaynak ele geçmedi. Bu yüzden de o dönemde yaşayan insanların ne düşündüğüne, neler yaptığına ve neye inandıklarına dair net bir bilgiye ulaşılamıyor. Ancak kayaların üzerinde çok önemli semboller olduğu görülüyor. İşte bu sembollerin içinde çok büyük gizemler yatıyor. Henüz kimsenin bilmediği bu sembollerde ellerini kasıklarında birleştirmiş dev insanlar ve T şeklinde sütunlar var. Ve gelelim Karahantepe'ye. Tarihin son keşfi olan Göbekli Tepe'nin kardeşi olarak da bilinen Karahantepe ile ilgili de iki şey öne çıkıyor. Birincisi, yuvarlak planlı yapılar alanın belirli yerlerinde yoğunlaşmıştır. İkincisi de bu alanın bitişiğinde günlük kullanım öğeleri çoğunluktadır. Başka bir deyişle yerleşim yeri özelliği taşıyan bir bölge bulunmaktadır. Burada yapılacak çalışmalarla Göbekli Tepe'de henüz araştırılmamış olan dönem hakkında bilgilere ulaşılacaktır. Bölgede ilk kez anıtsal yapılara rastlanmıştır. Kazı alanındaki dikili taşlar dikkat çekmektedir. Karahantepe'deki buluntularda insanların yerleşik düzene geçişi hayvanlardan daha çok insan resimlerine yoğunlaştıkları görülmüştür. Karahantepe'deki dikili taşların birinde başı olmayan bir insan figürü bulunmuş ve bu da akıllara Yakın Doğu'nun başka yerleşimlerinde de görülen kafatası kültünü getirmiştir. Ayrıca Karahantepe'deki ilk bulgulara göre Karahantepe'nin Göbekli Tepe'den daha eski olduğu düşünülüyor. Ancak kesin tarihlere ilişkin bir delilse henüz bulunamıyor. Böylece videonun sonuna geldik. Konuyla ve video ile ilgili düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum. Lütfen yorum yapmaktan çekinmeyin. Her salı yeni video yüklemeye çalışıyorum. Hazırlamamı istediğiniz bir içerik olursa bana bildirirseniz mutlu olurum. Kısaca toparlayacak olursak, eğer videoyu sevdiyseniz beğenmeyi, Hayalet ailesinin bir üyesi olmak ve kanala destek olmak için abone olmayı,
Bu tip videolardan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve lütfen yorumlarınızla beni desteklemeyi unutmayın. Hoşça kalın.